Arkadaşlar bugün Ankara Kalesi'ndeyiz, Ulus'tayız. Burada halıcı abilerimizi gezeceğiz. Tek tek sergilemiş oldukları halıları inceleyeceğiz. Şu ürünümüz Niğde Ortaköy yöresine ait yaklaşık 130 senelik bir ürün. Tabii çok deformalar var zamanla. O da yaşlanmış bizim gibi. Şu halı da belki 150 senelik. Ama 5 kuruş etmez. Çünkü neden? Pamuk, dokuma yani hiç alakasız bizim Isparta halılarımız, demirci halılarımız. Her yüzüğü aşan antik olacak diye bir şey yok. Mesela şurada size bir halı sunayım ben. Arkadaşlar sanırım ilginç bir şey geliyor. Böyle 150 senelik bir halının fiyatı acaba nedir? Bu İran Ferhan halısıdır. Yani İran'ın bir ilçesi Ferhan dediğimiz yer. En az 150 sene. Tamamen kirman ve kök boya. Antika diyebileceğimiz bir halı varsa mesela budur. Burada 100 yılı aşkın halılar var, el dokuma halılar var. Çok değerli eserler var. Hepsini sizlerle beraber tek tek inceleyeceğiz. Öğrenmemiz gereken halı konusunda neler varmış. Hadi geçiyoruz beklemeden. Abi selamünaleyküm. Ali abi kendinden biraz bahseder misin? Kaç yıldır burada esnafsın? Kaç yıldır halı işiyle uğraşıyorsun? Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ben 1989'dan beri bu sokaktayım. 94'te kendi dükkanımı açtım. Önce çıraklık, kalfalık. 94'ten beri bu dükkanda kendi işimi yürütüyorum. Halı alım, satım, tamir, tadilat, saçak, bakım. Mesela şu halının saçaklarını yeni yaptık bakın. Bunun saçakları komple gitmişti. Bu bir Niğde halısı. Güzel bir halı. Yaklaşık 30-40 senelik ama kullanmadan dolayı saçakları bunun yıpranmış. Bu saçakları biz yeniden yaptık bu şekilde. Ömür kattık. Yani yeniden geriye getirdik. Peki abi mahsur yoksa halıyı bir açma şansımız var mı Ali abi? Açarız. Çok büyük. Evet, bu çok Aşırı büyük ve ağır bir halı abi. Sümerbank'ın zamanında kapanmadan önce dokuduğu bir halı bu halı. Sümerbank'a ait bir Evet, halı. Sümerbank'a ait Niğde modelli Milas halısıdır bu. Yüne yündür. İşte bunların yıkamasını yaptırdık, tadilatını yaptık, bakımını, saçağını. Şimdi müşterimize tekrar sunacağız bunu. Sümerbank zamanında birçok şeyi üretti abi. Her şeyi üretti ve insanlara sundu. Yani kaliteli ürünler ürettiler. Mesela Evet. Türkiye'de en güzel halı Hereke halısıdır. Hereke halıyı Sümerbank üret. Ha sonra Tokat vesaire de yaptı ama Sümerbank hepsinin köşesine Hereke diye yazdırdı ve amblemdir o. O bir markadır yani. Ama şimdi eskisi kadar ilgi kalmadı bu işe. Öyle olunca da meslek bitiyor. Yani halı işinin eskiye nazaran kıymeti kalmadı diyorsun Kıymeti abi. kalmadı. Makineler çok çıktı. Çok benzerleri birebir makineler yapmaya başladı. Yün de olmasa ucuz olduğu için insanlar biraz o tarafa akım gösterdi. Yani el dokuma halılar, bu zanaatkar ustalarımızın elinden çıkan el dokuma halılar tarihe karıştı. Çok az var. Bundan 10 sene 20 sene sonra bulamayacağız. Yok. Daha da Çünkü kıymetli dokuma, olacak. imalat bitti, işçilik çok pahalı. Size şu 6 metre şu halıyı bugünümüzün değerinde 20 bin liraya alabilir insan. Ama bunu bir insan 6 ayda dokuyamaz. Tam Ve onu 6 aylık emek 20 bin lira olamaz. Dokuma bitti maalesef. Ancak elimizdekiler el değiştiriyor şu anda. Ben de zaten fiyatını soracaktım Ali abi. Bu 20 bin TL mi bu halımız? Yani 20 bin 30 bin arasında alınır. 20-30 bin TL'ye Evet. böyle bir halı alabiliyoruz. Alabilirsiniz. Peki boyutları bayağı büyük gibi geldi. Bu, Kaç metrekare abi bu halı? Bu normal bir salon halısı. 3'e 2. 6 metrekare bir 6 halımız. metrekare bir halı. Evet. Ali abi tek tek buradaki saçaklarını kendisi düzelttiğini, yaptığını, onardığını söylüyor. Yeniden yapıldı onlar. Bunlar yeniden yapılmış. Halıya renk katmış ki eski dokuma halılarda arkadaşlar bu saçaklar hepsinde neredeyse var. Halıya renk katan, halıyı daha özel hale getiren şeyler bu saçaklar. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda duvar halıları vardı. Böyle hayvan figürlü, cami figürlü duvar halıları her evin duvarında vardı. Hepsi el dokuma ve yumuşacıktı. Hala dün gibi hatırlıyorum. Çok ufaktım. Ali abi evet hemen bir tane duvar halısı çıkardı bize arkadaşlar. Abi şöyle beraber tutalım mı istersen? Arkadaşlar bu Kabe motifli. Bunlar işte şu saçak kısmı bunlarda da var bakın. Eski halıların hepsinde bu şekilde saçaklar var. Şöyle bu eski bizim duvar halılarımız. Yani zamanda yok olmazsa olmazı. Hacca giden büyüklerimiz en yakınlarına hediye olarak çok değerli bundan getirirdi. Bunlar haçtan gelme değil mi abi? Doğru. Evet bunlar hacdan gelme. Yani uzakta misafirliğe hoş geldine gelenlere ufak tefek şeker, bilezik, çocuğuna küçük şeyler ama en yakın çok samimi akrabalarına bu şekilde bu halı gelirdi. O zamanlar bile ne kadar kıymetli olduğunu siz düşünün. Ali abi bu hala da bakın arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın burada duvara asılma kısımları hala duruyor. Buradan asılıyor. Bakın şuradan asılıyor. Hakeza buralar hep hazırlanmış duvara asılması için. Bir tane daha geldi duvar halısı. Ali abi bayağı var galiba duvar halısı sende. Oo. Tavus kuşlu model değil mi abi? Bu tavus kuşu. Bunun kahveci güzeli, saraydan kız kaçıran gibi farklı modelleri de var tabii ki. Ali
abi merak ettiğim, senin evinde halı dokuma tezgahı var mıydı abi? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Ankara Beypazarlıyım. Bizim Beypazar'da dokuma çok yok. Şimdi Milli Eğitim falan dokuma yapıyor ama bizim çocukluğumuz döneminde yok. Ve ben 84'te Kayseri'ye gittim. Ve benim çıraklığım 84. Ben 89'da buraya geldim. 84'te Kayseri'de başladım. Benim mesleğim Kayseri'de başladı. Yani ilkokul bitti. Ertesi sene 13 yaşında ben bu mesleğe girdim. Yani daha da eski, 89'da değil 84'te Ben çıraklık bu olan. Ankara Saman Pazarı'na 89'da geldim. Ve 94'te kendi dükkanımı açtım. Yani 10 yıllık çıraklık kalfalık dönemim geçti. Bizim evlerde yoktu ama oralarda işte biz tamir, tadilattan geldik. Mesela bizim esas mesleğimizin başlangıcı benim çocukluğumda bu halıların tamiriyle başladım ben. Yırtığı, söküğü, kenarı, saça vesairesi. Günümüze gelirken ufak tefek yanında da alıp satmaya başladık. Derken bugünlerde devam ediyoruz. Yanına bunun bir de şark köşesi vesaire, yastık, minder kattık şu şekilde. Yani şimdi günümüzde insanlar biraz eski günlere dönüş istiyor bu şekilde, yani şark köşeleriyle. Evet, şu an çok popüler abi bildiğim kadarıyla. Şarkı köşelerinde insanlar artık cam balkonlu, Cam balkonlu, kafeler, evler, odalar, salonlar bile yapan arkadaşlarımız çok var. Buna da devam ediyoruz. şarkı köşesi de yine Türk kültüründe çok önemli bir şey arkadaşlar. Doğudan gelme diye biliyorum abi şarkı köşesi ama doğu doğudan kökenli gelme. değil mi? Ama şimdi günümüzde herkes, millet kanepe koltuktan sıkıldığı için yerde bu minderlerde daha rahat ettiği. Fermuarlı, içi astarlı, yıkanabilir durumda olduğu için yani koltuk kanepeden ziyade bunlar biraz daha günümüzde tercih ediliyor. Ya kalabalık aileler daha çok tercih ediyor sanırım öyle. abi. Aynen öyle. Artı bakın şunu göstereyim size. Mesela şunlar bizim çok eski Isparta halılarımızdan bizim elde ettiğimiz patchwork. Bu yani dokuma stili mi patchwork abi Bu, yoksa? eski halıları biz kesip, tıraşlayıp, boyattırıp tekrar günümüzde bu şekilde birleştirip eski ebelerimizin, dedelerimizin zamanında 40 yama dedikleri halıları bu şekilde tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu ölçülerde 20-30 tane farklı modellerde halılar yapıyoruz. Bunlar normalde kömürlüklerimizde zamanında atıl, kenara atılmış halılar. Şu dikişler tamamen el işçiliğidir. Bu el dokumalılar zamanda o kadar büyük emeklerle zanaatkar ustalarımız tarafından tek tek yapılmış ve atıl durumda olan halılar bile günümüzde halen tekrardan işlenerek belli kısımları, kurtarılabilir kısımları tek tek örülerek bizlere evimizde eşlik ediyor. Peki abi onun haricinde çok yaşlı bir halın var mı? Mesela 100 yaş üstünde. Örneğin şu duvardakini bakabiliriz. Şu ürünümüz Niğde Ortaköy yöresine ait yaklaşık 130 senelik bir ürün. Tabii çok deformalar var zamanla. O da yaşlanmış bizim gibi. Abi 130 sene dile kolay yani bu zamana kadar bu kadar sağlam gelmesi bile bence bir kök mucize. boya, kirman ipi, yıldızlı model dediğimiz, bakın şunlar yıldızdır. O kenardaki desenler Evet, yıldızlı model evet olarak yani bu geçiyor. tamamen Ortaköy Niğde'ye ait bir halıdır. Yündür, kök boyadır. Tamamen kirman ipi, elle eğrilmiştir. Yani Niğde geçmişte çok mu önemli bu halı? Çünkü Niğde zamanda hani çok önemli ustaların olduğu bir yer mi Ya peki? halıcılıkta tabii Niğde zamanında hala makine halısında da mesela bir Koynulular, Niğde'nin en zengin insanları Koynulu. Koynulu demek halıcılık demek. Koyunun halı. Mesela Merinos da mı Niğde'nin abi? Tabii de o da onların. O da Yani Niğde. şu an günümüzdeki popüler markalar bile hala Niğde'den çıkıyor. tabii ama bu yani ille de Niğde'nin antikası olacak diye bir şey yok. Mesela şurada size bir halı sunayım ben. Arkadaşlar sanırım ilginç bir şey geliyor. Bu İran Ferhan halısıdır. Yani İran'ın bir ilçesi Ferhan dediğimiz yer. En az 150 sene. Tamamen kirman ve kök boya. Abi bu diğerinden daha eski ama daha sağlam durumda. Daha sağlam. Sadece bunun eve sığmamış. Bunlar normalde 6,5 metre olur. Yarım metresini şu baş kısmından kesmişler bunu. Sadece hatası o. Başka hiçbir hatası kusuru yok. Şu an 6 metre şeklinde. Sadece yarım metresi kaybolmuş. Aynen öyle. Aynen öyle. Antika diyebileceğimiz bir halı varsa mesela budur. Antika halı konusunda antikalaşması için 100 seneyi devirmiş olması gerekiyor diye biliyorum ama Şimdi şöyle, sadece 100 seneyi devirmesi yeterli olmuyor. Boya, dokuma, işçilik, renk, yünün kalitesi, bunların hepsi etkendir. Şu bastığımız halıda bakın. Şu halı da belki 150 senelik. Ama 5 kuruş etmez. Çünkü neden? Pamuk, dokuma, yani hiç alakasız bizim Isparta halılarımız, demirci halılarımız. Yani her yüzü aşan antika olacak diye bir şey yok. Bakın yani yüzün üstünde ama bir işimize yaramayacak. Ama şu halı yani bir koleksiyoncunun koleksiyonunda yoksa katmak istediği bir halı. Boyasıyla, rengiyle, yani mesela şu biz mesela ördekbaşı yeşil deriz. Şunun içinde olan bir yeşil bakın.
Şu yeşil. O yeşil her halıdan çıkmaz. Bu yandaki de bakın şu. Ha, o yeşil, şu lacivert, mavi, kiremit kırmızısı. Bunlar bizim halıda olmazsa olmaz boyalarımız. Bunlar özel kök boyalar değil mi? kök boyalar tabii. Özel kök boyalar. Böyle 150 senelik bir halının fiyatı acaba nedir? Bunun fiyatı 50 bin lira civarında. Yani bizim için belki çok büyük para olabilir ama bir yabancı için 1200 dolar hiçbir bir parada değil onlar için. Öyle yüksek paralar değil. Koleksiyonda insanın yoksa, bu halıyı arıyorsa bu halıyı 200 bine de satabilirsiniz. Ama bizim burada müşteriye sunduğumuz rakamlar bunlar. Değeri daha da yüksek olabilir ama siz burada esnaf olduğunuz Ya için biz herkes ulaşabilsin Herkes niyetiyle. ulaşabilir. Biz bir de burada işi çevirmek zorundayız. Kar etmek. Ben onu 40 aldıysam 50'ye satıyorum. Hepsi budur. Yani ben bunu 5.000'e alıp da 50.000'e satmıyorum. Çünkü öyle bir kapasite yok burada. Ben bunu bu şekilde yaparsam burada senede bir tek halı satarım, geçinemem. Bunun gibi 5 tane 10 tane aylık halı satmam lazım ki yani 5.000 10.000 5.000 10.000 bir Burada dönsün, çark dönsün. evim dönsün, Tabii. çark dönsün. Onun için biz yani bunu elimizde bekletip de bir koleksiyoncuya atıyorum bir 5.000 dolara satalım şeyimiz yok. Atıyorum şu yaptığımız bakın o 2 metre 2,5 metrekare toplar 3.000 liraya satıyoruz. Normalde diksek uğraşsak bir adam bir günde dikemez. Abi El bu- işçiliği değil. Şu atıl durumda olan vintage ismi neydi abi, çok özür dilerim. Patchwork. Patchwork dediğimizde 3000 TL. 3000 TL 2,5 metre toplar. Normalde bir insan bunu akşama kadar zor diker her tarafını. Yani işçilik bile değil yani şu aldaki. Bu duvar halıları mesela tavus kuşlu, cami modelli, onların fiyatları Şu yaklaşık ne kadar? camiler 1000 lira civarında. Tavus kuşlu işte geyikli hayvanlar 1500-2000 civarında. Şark köşelerimiz ne kadar abi? Şark Mesela köşelerimiz- tam set bir şark köşesi almak istesek bugün fiyatı nedir? Şöyle bir bizim set dediğimiz 70'e 190 bir tane büyük minderi, şu mavi gördüğümüz. Onun 2 yastığı ve 2 kolçağı. Mesela dışarıda kurulu var. O vaziyette de dışarıda da bakabiliriz. 4000 lira fiyatımız. Ali abi, benim hani dikkatimi çeken duvarda ayrıca heybeler de var. Burada mesela özel bir heybemiz var mı abi? Var tabii ki. Bakın mesela şunlar makinedir. El dokuma değil. Şu el dokumadır. Normal orta kalite bir heybe. Kaç yaşında yaklaşık o heybe? Yani şu 50-60 yaşında ama bu büyük bir çuvaldan kesilip yapılmış orijinal bir heybe değil. Şunlar makine orijinal ama onların bir şeyi yok. Ama şu ileride bir tane çoban torban var heybe dediğimiz. Balıkesir yöresine ait Yacibedir en kaliteli halılarımızdan. Şu bakın. Bu özel bir şey, evet. Bu belli. yani 100 yaşında bir torba. Çobanın işte azığını koyduğu, araziye giderken koyunun, hayvanın yanına. Ama zamanımızda biz şimdi şey diyoruz, işte çanta diyoruz, torba diyoruz. Oğlak kuzu zamanı, yavru zamanı şuraya yavrusunu koyacak. Yürüyemeyen yavruyu eve götürmek için. Ağla, tağla, köye işte gideceği yere veya yaylaya nerede duruyorsa. Çünkü yeni doğduğu için yürüyemez hayvan. Buna işte böyle 3-5 heybe atar üstüne götürür. Bunun kilididir. Bağlamak Bak için. tabii şuradan geçer bu. Bakın. Şimdi anladım. Şu ben. şekilde. Buna kilit denir. Buradan diğerini geçirerek. Evet, şu şekilde. Yani koyduğumuz bir şey dökülmemesi Düşmesin diye. için bu şu şekilde sonuna kadar devam eder. Gerçekten çok harika bir ürün. Cicim kilim deriz. Mesela şunlar normal kilim olurken şunlar üstünün işlemesidir. Yani aynı bayanların namazlığa işlediği gibi bu işlene yapılır. Düz dokuma ve cicimdir. Cicim model olarak. Yani ismidir, motifin motifin ismi cicim. İşlemesidir yani. İşlemenin ismi. Evet. Nasıl halı mesela halı diyoruz, halı tüylü oluyor. Kilim düz oluyor. Evet. Ama bu da işlemesi de cicimdir bunun. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Elinize emeğinize sağlık. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bol bereketli işlerin olsun abi. İnşallah böyle şeyler yapın, bu meslekler unutulmasın. Gün yüzüne çıksın, gençlerimiz görsün. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Kendine iyi bak abi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı işlerin olsun. Görüşmek Sağ olun, üzere. Teşekkür ederim.